Selam. Hadi hiç vakit kaybetmeden bugünkü incelememize dalalım ve gökyüzünün o meşhur ağır sıklet-ünvan maçını, yani Boeing ve Airbus rekabetini masaya yatıralım. Düşünsenize, 10 yıllardır bu iki dev, bulutların üstüne hükmetmek, o devasa filolara girmek ve milyarlarca dolarlık pastadan en büyük payı kapmak için kıyasıya bir savaş veriyor. Yani havacılık hastası olsanız da, yılda bir kez uçağa binen sıradan bir yolcu olsanız da, bu rekabetin perde arkası kelimenin tam anlamıyla büyüleyici. Hemen size ufak bir soru sorarak başlamak istiyorum. Diyelim ki bir havayolu pilotu oldunuz ve önünüze iki seçenek sundular. Hangi kokpiti seçerdiniz? Boeing mi, Airbus mı? Biliyor musunuz, bu dünyada marka sadakati inanılmaz güçlüdür. Gerçekten. Pilotların, havayollarının, hatta ben sadece cam kenarı severim diyen biz yolcuların bile aslında kalbinde yatan bir favorisi vardır. Bakalım bu incelememizin sonunda tarafınızı seçecek misiniz, yoksa fikrinizi mi değiştireceksiniz? Gündemimiz çok net. 1. bölüm rekabet başlıyor. 2. Gözlemci rehberi. 3. Geniş gövde savaşı. 4. Sınırları zorlayan mühendislik ve son olarak 5. Uçuşun geleceği. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1, rekabet başlıyor. Şu zaman çizelgesine bir bakın, ne kadar zıt iki hikaye var karşımızda, değil mi? Sol tarafta ta 1916'da Seattle'da kurulan, arkasında bir asra aşkın koca bir Amerikan mirası yatan Boeing var. 1950'lere geldiklerinde o efsanevi 707 jet uçağıyla hava yolculuğunda kelimenin tam anlamıyla devrim yarattılar ve gökyüzünün tartışmasız kralı oldular. Ama sağ tarafa bakıyoruz, çok daha genç, biraz da asabi bir rakip var orada. Airbus, bu Amerikan tekeline "bir dakika biz de buradayız" demek için ta 1970'te bir Avrupa konsorsiyumu olarak doğdu. İnanılmaz bir hızla arayı kapattılar ve 2000'lerde A380'ler, A350'lerle rekabeti zirveye taşıdılar. Yani anlayacağınız, bu yüzyıllık bir tecrübeyle oyunu bozan hızlı bir Avrupalı'nın savaşı. Bölüm 2, gözlemci rehberi. Şimdi farz edin ki terminaldesiniz, kahvenizi almış, camdan dışarı bakıyorsunuz. Peki uçağın markasını nasıl şıp diye anlarsınız? Aslında çok basit. Sadece temel şekillere odaklanın. Boeing uçakları genelde daha sivri, böyle adeta yırtıcı bir kuş gibi, bir kartal gibi bir buruna sahiptir. Kuyrukları daha düzdür ama asıl kopya kokpit camlarında. Boeing'in camları alt kısımdan açılı ve köşelerde hafif kavislidir. Airbus tasarımcıları ise belli ki her şeyi biraz daha yumuşatmaya karar vermiş. Burun daha yuvarlak, daha küt, kuyruk gövdeyle birleştiği yerde biraz daha şişkin durur. Ve en büyük ipucu, Airbus'un kokpit camları dümdüz hizalıdır ve daha çok bir dikdörtgeni andırır. Bir sonraki uçuşunuzda bu 3 detaya mutlaka dikkat edin, anında tanıyacaksınız. Peki ya içeri girersek, kokpitin tam merkezine, işin o felsefi boyutuna bir bakalım, uçak nasıl uçurulmalı? İşte burada iki firma tamamen farklı dünyalarda yaşıyor. Boeing diyor ki geleneksel olalım. Pilotun önünde o klasik çift elli lövye, yani yok, vardır. Pilot uçağı fiziksel olarak hissetmelidir. Boeing için uçağın mutlak patronu her zaman pilottur. Ama Airbus olaya bambaşka bakıyor. Geleceğe ve otomasyona odaklanıyorlar. Airbus'ta önünüzde kocaman bir direksiyon yoktur. Uçağı adeta bir bilgisayar oyunu kumandası gibi yandaki side stick ile uçurursunuz. Arka planda o gelişmiş fly-by-wire teknolojisi sürekli çalışır. Bilgisayar sistemleri uçağın güvenli sınırların dışına çıkmasına asla izin vermez. Hatta bu yüzden Airbus kokpitleri pilotlar için önlerinde masa bile açabildikleri inanılmaz ferah bir çalışma alanıdır. Bölüm 3, Geniş Gövde Savaşı. Gelelim günümüzdeki asıl savaş alanına. Dev boyutlu, uzun menzilli uçaklar. Ekranda A350'nin neden gövde gösterisi yaptığını görüyoruz. Eski nesil rakiplerine göre yakıt tüketiminde, işletme maliyetlerinde ve karbon emisyonlarında %25'lik devasa bir avantaj. %25 gerçekten inanılmaz bir rakam. Peki sırrı ne? Gövdesinin tam %70'i karbon kompozitler, titanyum ve yepyeni alüminyum alışımları gibi süper gelişmiş malzemelerden yapılmış. Bu kadar hafif bir gövdeyi yepyeni Rolls-Royce motorlarıyla birleştirdiğinizde hava yolları için adeta para basan, çevre için de çok daha temiz bir makine elde ediyorsunuz. Tabii bu mühendisliğin ulaştığı nokta artık biraz bilim kurgu filmlerini andırıyor. Mesela Qantas Hava Yolları'nın şu meşhur gün doğumu projesine, yani Project Sunrise'a bir bakın. Sydney'den kalkıp Londra'ya veya New York'a hiç durmadan tam 22 saate varan uçuşlardan bahsediyoruz. Dile kolay 18.000 kilometre boyunca havadasınız. Bunu mümkün kılan şey işte özel olarak tasarlanmış Airbus A350-1000. Bu ultra uzun menzil yarışında şu an Airbus açık ara direksiyonda oturuyor.
Ama tabii ki Boeing öylece oturup izlemiyor. Onların stratejisi ise tamamen farklı ve aslında çok zekice. Boeing 787 Dreamliner'la en uzun menzile ben uçarım demek yerine inanılmaz bir operasyonel esneklik sunuyorlar. Dreamliner, E350'den biraz daha küçük, daha hafif bir uçak ve sefer maliyetleri daha düşük. Hava yolları için bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Diyelim ki bir havayolu şirketi yeni bir uluslararası rota açmak istiyor. Ama uçağın yolcuyla dolup dolmayacağından emin değil. Oraya devasa bir A350 gönderip zarar riskine girmektense çok daha düşük maliyetli 787'yi kullanıyorlar. Bu muazzam çok yönlülük, Dreamliner'ı dünyadaki neredeyse tüm hava yollarının joker kartı yapıyor. Bölüm 4. Sınırları zorlayan mühendislik. Açıkçası bu rekabeti kazanmak için mühendisliğin sınırlarını sonuna kadar zorlamaları gerekiyor. Ekranda gördüğünüz sıralamaya bir bakın, bu gerçekten inanılmaz. Boeing'in yeni dev uçağı 777X'ten bahsediyoruz. Bu uçakta sivil ticari havacılıkta dünyada bir ilk var. Katlanabilir kanat uçları. Evet, yanlış duymadınız. Uçak kapıdayken veya taksi yaparken kanat uçları yukarı doğru katlanmış halde duruyor ve genişliği 64,9 metrede kalıyor. Ama piste çıkıp kalkışa hazırlandığında pilot kokpitten tek bir düğmeye basıyor ve o kanatlar bir anda uzayıp uçağı 71,8 metrelik devasa aerodinamik bir canavara dönüştürüyor. İniş yapıp pistten çıktığında da kanatlar tekrar tık diye katlanıp kilitleniyor. Adeta devasa bir Transformers gibi. Muazzam değil mi? Peki mühendisler durup dururken neden böyle karmaşık bir şey icat ettiler? Sadece havalı görünsün diye mi? Hayır. İşin sırrı o sıkıcı görünen kategori E havalimanı tanımında gizli. Dünyadaki çoğu büyük havalimanı terminali, uçakların park edeceği alanları maksimum 65,23 metre kanat açıklığına göre tasarlamıştır. Yani Boeing o devasa kanatları uçtan katlanabilir yapmasaydı, bu uçak kelimenin tam anlamıyla standart havalimanı kapılarına sığmayacaktı. Yani bu katlanan kanatlar bir gösteriş falan değil, bu dev uçağın mevcut dünyamıza sığabilmesi için bulunmuş dahiyane mecburi bir mühendislik çözümü. Şöyle bir detaylara inmeyi sevenler için iki devin karnesini yan yana koyalım. Boeing 777-9 ve Airbus A350-1000 tabloya baktığımızda Boeing yolcu kapasitesi olarak 426 koltukla Airbus'un önünde. Uzunluk olarak da neredeyse 3 metre daha uzun. Yani Boeing, ben tek seferde daha fazla insan taşırım diyor. Ama menzil kısmına geldiğimizde Airbus 8700 deniz mili ile liderliği kapıyor. Aslında her şey hava yolunun ne istediğiyle alakalı. Daha fazla kargo ve yolcu taşıyıp sürümden mi kazanmak istiyorsunuz, yoksa biraz daha hafif bir uçakla dünyanın öbür ucuna direkt mi uçmak istiyorsunuz? İki muazzam mühendislik, iki tamamen farklı çözüm. Bölüm 5. Uçuşun geleceği. Bütün bu anlattıklarımızın bizim için, yani o koltuklarda oturan biz yolcular için ne anlama geldiğini havacılık uzmanı Tony Perna tek bir cümleyle harika özetliyor. Bu iki dev arasındaki rekabet, güvenlik, konfor, yeşil teknoloji ve verimlilik alanlarında sürekli inovasyon ve iyileştirmeler sağlar. Kesinlikle haklı. Düşünsenize, Airbus gidip çok hafif kompozit bir gövde yapınca Boeing boş duramıyor ve daha az yakıt harcayan o inanılmaz katlanabilir kanatları tasarlamak zorunda kalıyor. Veya Boeing kabini daha sessiz hale getirince Airbus hemen LED aydınlatmalı, basıncı çok daha iyi ayarlanmış süper konforlu bir kabinle karşılık veriyor. Yani bu şirketlerin bitmek bilmeyen inovasyon savaşının aslında tek bir gerçek kazananı var. O da biziz. Gittikçe daha güvenli, çevreye daha duyarlı ve çok daha konforlu seyahat ediyoruz. Ve böylece bugünkü incelememizin sonuna geliyoruz. Kokpit tasarımlarından, katlanabilir dev kanatlara, yakıt verimliliğinden, geniş gövdeli uçakların o çılgın pazar savaşlarına kadar artık arka planda nelerin döndüğünü çok iyi biliyorsunuz. Uçaklar sadece bir yerden bir yere giden demir yığınları değil, birbirini her gün daha iyi olmaya zorlayan inanılmaz bir mühendislik rekabetinin eseri. O yüzden size son bir soru bırakıyorum. Bir sonraki tatilinizde veya iş gezinizde biniş kartınıza baktığınızda ve uçağa doğru yürürken o kapıda hangisini görmeyi istersiniz? Boeing'in o güçlü, ikonik manuel pilotaj hissini mi, yoksa Airbus'un sessiz, fütüristik otomasyon harikası sistemlerini mi? Tercih sizin. Kendinize çok iyi bakın, merak etmeye ve öğrenmeye devam edin. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.